sonra yukarı doğru diakritik yükselen magma odaları ve daha sonra bunların yüzeye gelmesi bir kapsül. Fakat bizim için esas problem bu volkanizmanın kabuk içerisinde hangi deformasyonel süreçlerle buraya geldi ve bunu kontrol eden esas etmenler. Biraz da zaman kavramını anlamamız açısından şunu sorgulamamız gerekiyor. Kabuktaki deformasyon, depremlerle veya büyük orijenik olaylarla olan büyük deformasyon ne kadar süre içerisinde magmatizmada bir karşılık. İşte bu örnekte olduğu gibi İzlanda'da örneklerimiz yaklaşık 13 gün içerisinde, 13 günde elde edilen sismik kayıtlar ve sismik kayıtlarda orada daha önce bilinen ana rifler ve açılma zonlarında bu deprem dalgaları ve şoklar oluyor ve Barbakunga denilen volkan yaklaşık 80 gün sonra 80 gün içerisindeki bu yüksek sismik aktiviteden sonra faaliyete geçiyor. İşte yaklaşık bu süre içerisinde etrafta çok fazla buna benzer hem açılmalar hem çatlaklar yani kabuk içerisinde pek çok deformasyonel olaylar oluyor ve 2014'te 2 hafta süren bu volkanizmanın olduğunu biliyoruz ve toplam hadise aslında 80 günde oluyor, bitiyor. Peki bunun büyük ölçekteki orijenik karşılıkları nasıl? Yine burası Alaska civarından bir şekil. İşte burada da görüldüğü gibi büyük orijenik olaylar tabii ki bu volkanizmayı veya magmatizmayı direkt olarak kontrol edebiliyorlar. Burada da çok büyük depremlerin meydana geldiğini biliyoruz. Biraz daha kabuk boyutuna geldiğimizde magma rezervuarından itibaren özellikle dünyada pek çok yerde bulunan kompozit volkanlar kabuk içerisindeki magma odaları tarafından kontrol ediliyor ve basit bir anlatımla rezervuardan aslında dayıklar şeklinde intrüzyonlarla kabuğa yerleşiyor. Kabuk içerisinde başka bir magma olası sığ bir şekilde yerleşiyor ve yerleştikten sonra uygun koşullar altında yüzeye geldiğini biliyoruz. Şimdi bu kitabın bilgilerden sonra bunun arazi karşılıkları ne ve aslında burada biraz benim kendimin arazide nasıl çalıştığımla ilgili bir metodolojik bir yaklaşımda bulunmaya çalışacağım. Bizler için aslında intrüzyon kütleleri çok önemli, dayıklar çok önemli. Burası Afyon'dan bir dayık çıkışı. Dayıklar bize var olan o yerleşim zamanı ile ilgili maksimum açılma yönüyle ilgili çok önemli bilgiler. Örneğin burası bir dayık yerleşimi Afyon'da ve burada işte ana asal gerilim, burada sigma 3, biraz kaya mekanikçiler sigma 3 olarak ifade ediyor, teknolojiler sigma 1 ifade ediyor ama maksimum diyelim. Burada ana asal gerilimin acaba şu galiba, evet şu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Yine devam edecek olursak, yine kusura bakmayın ön plandayım ama burada yine dayık yerleşimlerini burada görüyoruz ve burada yine ölçümlerle sigma 1, sigma 2 ve sigma 3'leri yani magmatizmayı kontrol eden bu ana asal gerilimleri buradan çıkarmaya çalışıyoruz. Yani burada esas mesele feeder dayıkları yani besleme dayıkların tamamı üzerinde çalışma yapıp istatistiki olarak sigma 1, sigma 2 ve sigma 3'leri belirliyor. Burası da Nemrut Kalderası'nın güney batı duvarında. Aynı şekilde şurada bir dayık yerleşimi var ve ana asal gerilimleri bu ölçümler sonucu yani doğrultularını ölçüyoruz. Nasıl yerleştirdiklerini ölçüyoruz, uzunluklarını ölçüyoruz ve ana asal gerilimleri bundan sonra çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi bu tektonik kontrol için neler yapılıyor? En azından benim izlediğim yöntem bu bugüne kadar. Çok iyi kalitede jeoloji haritası gerekiyor. Volkanizma öncesi sürecinde ve sonrasındaki saha çalışmalarıyla volkanizmayı metodolojik olarak ben 3 ana fazla incelemeye çalışıyorum. Şimdi jeoloji haritaları nasıl olmalı? Jeoloji haritaları gerçekten yüksek kalitede olmalı. Çok iyi bir şekilde dokunaklar çizilmeli, yapısal unsurlar çok iyi belirlenmeli ve öncesi, volkanizması öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm evreler aşama aşama belirlenmeli. Burada elbette ki yaş verileri çok önemli bizim için bir anahtar bir şey. Fakat jeoloji bilgimizle konuştuk. Burada alt üst ilişkisinden de genel jeolojik karakteri
çıkartmamız gerekiyor ve daha sonra da jeolojik istif ve kesitler bizler için çok önemli. Örnek olarak benim yaptığım yine Yamanlar Volkanı'ndan bir çalışma. Burada işte buna benzer çok ayrıntılı bir şekilde haritayı çıkartmamız gerekiyor. Yani istifi hem de tüm lav istifini, tüm lavları tek tek ayırt edip burada olduğu gibi bunların bir jeolojik kesit ile hem alttan üste sıralandırıp hem de kesitlerle bunu jeoloji haritasını iyi bir şekilde beslememiz gerekiyor. Devam edelim. Bu harita biraz önceki Yamanlar kalderası haritasının aslında kuzey kesimini oluşturuyor. Yine burada da Bakırçay grabenine kadar yani Soma'ya kadar yine burada bütün birimler tek tek ayırtlanmış durumda. Bütün ana faylar belirlenmiş durumda. Bu anlamda bunlar belirlendikten sonra bu aşamadan sonra yani jeoloji haritasından sonra bu sefer de intrüzyon ve volkanik çıkış merkezlerinin iyi bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Evet, bizim için istif kesitler çok önemli. Türkiye'de yapılan bana kalırsa en büyük yanlış biz istifleri eski usul pirke sistemiyle yapmamız. O sistem maalesef bizim araziyi anlamamızda, jeolojiyi algılamamızda güçlükler çıkıyor. Örneğin burası Uşak Havzası'nda benim doktora çalışmamdan bir yayın. Ve burada bu bir tektonik stratigrafik istif. Yani sizlere de yeni çalışan arkadaşlar özellikle tavsiyem normal jeolojik istiflerden ziyade biraz tektonik stratigrafik istifler çıkararak çalışmanızı yapmanız yolunda. Eğer bunu yaparsanız bu yapılırsa volkanizmayı kontrol eden tektonizma ilişkin çok daha büyük yaklaşımlarda bulunabilir. Şimdi burada dikkat çekmek istediğim bir yer var. Şurası, bu arada ben aktif tektonizma ilişkisi diyorum ama yani bu biz eski volkanlarda da uyguluyoruz bunu, yeni volkanlarda da uyguluyoruz. Dolayısıyla hem kuaternler öncesi hem kuaternler sonrası için bu geçerli. Şurası çok önemli. Yani biz çalışma sistemimizde bir takım şeyleri doğru yapmamız gerekiyor. Örneğin böyle bir jeolojik kesitte gösterimde şu girintiler çıkıntıların bile her birinin bir anlamı var. Yani burada hacmi siz belirlemek yani hacmi buraya yansıtmak istiyorsanız elbette ki şu girinti çıkıntıları bile ona göre ayarlamanız gerekiyor. 17.29'dan başlayarak bakın bu dönemde mesela bu volkanizmanın ne kadar büyük hacimde bu fazla çıktığını burada gösteriyoruz. Başka bir fazla çıkışta ultrapotasik volkanizmada aynı şekilde en son ürünlerin yüksek hacimde geldiğini ve burada işte yaklaşık 7.38 milyon yıllık bu sedimenter istifle uyumsuz olarak kapatıldığını görüyoruz. Yani şu fotoğrafta bile az çok bu volkanizmayı kontrol eden o ana yapısal öğelerle ilgili bir takım çıkarsımlar yapılabilir. Evet, şimdi peki volkanizma öncesi ne tür saha çalışmaları yapıyor? Bizim için 3 ana ilişki önemli. Volkanizma sedimenter ilişkisi, volkanizmanın havza varsa eğer, havza ilişkisi ve yapısal jeolojik çalışmaları. Şimdi burası Galatya Volkanik Provensi denilen yer, yani Ankara'nın batısı, işte Bolu'ya kadar bir alan, büyük bir volkanik provens. Biz de buraya proje verip duruyoruz ama TÜBİTAK'tan bir türlü projemiz de çıkmıyor ama artık parasız pulsuz bu projeleri yapmamız gerekiyor. Burada örneğin, burada bir üstten baktığımızda probleme, bu volkanizmanın biz bir altına inmemiz gerekiyor. Yani volkanizmanın nedir? Erken mi özel? Bir altına girmek. Yani volkanizmanın bir tık öncesinde neler oluyoru görmemiz gerekiyor. Bu anlamda eğer etrafında bir havza oluşumu varsa, yani bu havza oluşumuyla volkanizma girip, daha doğrusu bu havza oluşumu eğer volkanizmadan önce başladı ise, bu havza oluşumu ki burada Beypazarı havzası ve diğer havzalar var, bu havzaları denetleyen tektonizma ile buradaki volkanizmanın nedensellik ilişkisi aslında paralel. Bundan dolayı böyle bir çalışmada, örneğin buranın tektonik kontrolü ile ilgili çalışmada bizim şurada yapacağımız herhangi bir yapısal çalışma bize bir şey vermeyecektir. Bundan dolayı volkanizmanın bir önceki evresine inmemiz gerekiyor ve volkanizmanın bir önceki evresi volkanik sahanın dışı yani güney cephesindeki Beypazarı havzası örneğin burada çok önem taşıyor. Başka neresi olabilir? Bu haritada örneğin şurada eğer oligosen çökelleri varsa oligosen çökellerinin herhangi
kenarı, köşesi yani Oligocen çökelme erken Miyosenden önce olduğu için söylüyorum. Bunun için bir küçük bir havza olsa bile kontrol eden bir kenar faylar varsa bile bizim volkanizmanın tektonik kontrol için çok önemli olacaktır. Örneğin başka bir örnek, Uşak Güre Havzası. Uşak Güre Havzası'nda burada volkanizmanın bir önceki sedimenter tortulistik ilişkide gösterilen buradaki Yeniköy formasyonu Hacı Bekir grubu. Şimdi burada benim çalışmalarımda buradaki ilişkiyi çözmek için bu havzanın bile ben dışına çıkarak şunu kontrol eden ana mekanizmayı çözmeye çalıştım. Yani bu çözülemeden, şunun mekanizması çözülemeden şunların, şu merkezlerin nasıl geliştiğini çok fazla anlayamayız. Çünkü volkanizma geliyor, bütün ürünleriyle orayı kapatıyor ve var olan bütün ipuçları gidiyor. Bir önceki evreye dönmemiz gerekiyor. Veya yeniden batıya gidelim. İşte bu biraz önce gösterdiğim Yamanlar ve işte bayağı büyük bir haritadır bu aslında. Sadece bu yapısal öğeleri gösteren bir şekil. Burada pek çok faylar var, çıkış merkezleri var. Bakın burada pek çok çıkış merkezi var. Burada yine fay sistemleriyle beraber çıkış sistemlerinin iyi bir şekilde haritalanması gerekiyor ve fayların da faz ayırt edilmesi gerekiyor. Yani volkanizmanın bir önceki evresinde volkanizmadan önce eğer burada da işte pek çok tortulistik var, onu kontrol eden sistemle başlayıp daha sonra sırası ve sonrası şeklinde bir metodoloji izlemek gerekiyor. Örneğin burada volkanizmadan bir önceki evreyle ilgili bu şekilde bir çalışma yapıldı ve burada bu formasyonları çökerten faylar, bununla ilgili kinematik çalışmalar yapıldı ve değerlendirmeye bu şekilde devam edildi. Şimdi süresinde ne oluyor? Yani volkanizma oluyor, o sürede bunu yapısal kontrolü belirten şey nedir? Bizim için yine iki ana çalışma metodolojisi var. Bir, yapısal jeoloji, iki, Dike veri seti. Özellikle Dike veri seti bizler için hayati derecede önemli. Yine Uşak Güre Havzası'nda benim doktora tezimden bir başka bir yayının çalışması. Ve burada da bakın gördüğünüz gibi, örneğin burası batı kesimindeki Zahman fayı olarak adlandırılan kenar. Kenar boyunca şu fayı görüyorsunuz. Bu fayın burada volkanizmayı direkt olarak denetlediği görülüyor. Ve burada tortulistik ve kritik ilişkileri var. Bu sayede biz bu fayın volkanizmayı direkt olarak denetlediğini söyleyebiliyoruz. Yani evet, hızlı gidiyorum. Yine evet, biraz önce bahsettiğim Dike veri seti. Yani burada alınan Dike veri setleriyle istatistiki olarak bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Ve değerlendirdikten sonra Dike'lar anasal gerilime paralel olarak geliştikleri için var olan ölçümler o sırada eğer biz o Dike'ı yaşlandırdık 14 milyon, 13 milyon bulduysak o zamanki anasal gerilim bize direkt olarak veriyor. Hatta hiçbir şekilde yaklaşım bile değildir. Bu direkt olarak bir veri olarak bunu kullanabiliyoruz. Örneğin bu yaklaşımı biz Doğu Anadolu'da Karlova-Marto çalışmasında yaptık. Şu bölgede yaptığımız çalışmalarda bu metodoloji birebir olarak uyguladık. Burada pek çok, şurada bir kalderamız var, Marto kalderası, güneyde başka bir volkanik saha var. Buralarda yine Dike veri seti, yani Dike'lar, yaşları bilinen Dike'lar ile bu zamandaki ana asal gerilimi bu setlemeyle belirlemeye çalıştık. Yine burada arazi fotoğraflarını görüyorsunuz. Aynı zamanda burada bu Dike'ların tüm boyutlarıyla ölçümlerini yapıyoruz. Tüm boyutlarıyla ölçüm yaptıktan sonra, yani bunların uzunlukları, derinlikleri, kalınlıkları örnek alıyoruz. Burada kaya mekaniği deneyleri yapıyoruz. Peki bu bizim ne işimize yarıyor? Yeni Terranova da şu anda inceleme aşamasında ama bir algoritma üzerinde çalıştık ve bu Dike veri setinden bu Dike'ı yukarı çıkaracak magma odasının biz derinliğini hesaplayabiliyoruz. Bu veri setinde. Mesela burada çok iyi sonuçlar elde ettik. Bu şekilde 6.91'lerden bakın 14-16'lara kadar yani şey olarak da matematiksel olarak da bu veri setiyle biz Dike'ları kullanabiliyoruz. Karşımıza böyle bir şey çıkıyor aslında, bir şekil çıkıyor. Yani bütün bu yapısalları, bölgesel jeoloji, Dike verilerini birleştirdikten sonra bizim Karlova'da böyle bir resmimiz var. Yani altta derin bir magma sistemimiz var. Sığ yerleşen burada hem Tutma Dağı hem Bartu'yu besleyen bir magmalarımız var.
Ve bu magma odalarını biz bu dive veri setiyle hem iyi bir yaklaşımda bulunduk. Daha sonra sismik çalışmalarla da bu magma odalarının burada olduğunu belirledik. Peki sonrasında neler oluyor? Sonrasında evet volkanizma oldu bitti. Ve burası Quaternion volkanizması. Burada volkanizmayı denetleyen fayları çok kaliteli bir yaklaşımla, yani yapısal haritalarla, jeoloji haritalarıyla bu volkanizma olduktan sonra bir kaldera, burası kalderanın yarısı yok. Burada yine setlemeyle hangisi önce hangisi sonra olma ilişkisiyle burada bu ilişkiyi yine anlamaya çalışıyoruz. Geçiyorum, kusura bakmayın. Burada yine arazi fotoğrafları, yani bu 2,5 milyon yıllık bu kalderayı kesen işte faylar, işte bu ilişkiler, kendi aralarında küçük havzalar oluşturmuş vesaire. İyi bir arazi çalışmasıyla bunlar denetleniyor. Burası örneğin Karlova'nın hemen batı kesimindeki hemen üstteki alüvyon ve altındaki ve konserve Quaternion çökellerini kontrol eden yine post volkanizma sonrası çeşitli yapısal etmenler. Başka neler yapıyoruz? Evet, bu fayları da kendi içerisinde setleyip bu fayların kinematik analizle bu fayların dönemsel olarak nasıl çalıştığını, hangi kuvvetler altında kaldığını bu bölgenin bu bütün veri setlerini kullanıp bunları yapabiliyoruz. Başka eğer bu veri setimiz olduktan sonra burada morfolojik çalışmalar da yapabiliyoruz ve yine dere ötelenmeleri bizim için hayati derecede önemli. Aktif tektonizmanın buradaki kayma hızları içinde bizler için son derece önemli bilgiler sunuyor. Veya burada işte Korhan hocaların, Azat hocaların yaptıkları Çaldıran makalesinden burası. Örneğin burada ötelenme, yani dom ötelemeleri, çeşitli bilinen yapıları, volkanik yapıların ötelemeleri de bizim için önemli. Evet, yani sonuç olarak bu yine batıdaki volkanizma çalışmamızda tüm bu veri seti iyi setlendikten sonra bizim için son derece önemli bilgiler. Yani şuradaki veri bizi aslında erken biyosen'den geç biyosene kadarki dönemde buradaki nefes alışı gibi, yani oradaki sistemin nasıl çalıştığını eğer siz sistemi iyi kurarsanız bize bunları verebiliyor. Örneğin yani en son volkanizma ve teknoloji ilişkisinde de örneğin Nemrut volkanında işte kuzeyde bir ana çatlak olduğunu işte biliyoruz. Bu çatlakta çeşitli volkanik hadiseler, bunları saptıyoruz. Buradaki dağları görüyorsunuz. Son tarih, yani 1941 denilen hadiseler. Yine bunların kırıkların ölçümleri bizler için son derece önemli. Ve burada guide'ların yine yönlemleri, işte kalınlıkları vesaire tüm parametreler bu volkanizmayı kontrol eden teknoloji için bizler için son derece önemli. Peki bunlardan sonra ne yapabiliyoruz? Diyoruz ki metodoloji olarak biz 50 yıl Avrupa'dan gerideyiz. Ben öyle düşünüyorum. Ve onlar artık bu saha çalışmalar üzerinde başka çalışmalar koyuyor. İşte bunları yapabiliyoruz. Yine bizim çalışmamızda bu tüm verileri yaptıktan sonra bu magma odalarının, magmayı çıkışı kontrol eden tektonizma için bu tür çalışmalar yapabiliyoruz. Hatta mesela burada yükleme yapıyoruz. Yani çekme kuvveti altında, şurası için konuşuyorum, magma nasıl davranıyor? Veya işte 3 boyutlu bir modelleme bu. Makaslama kuvvetler altında, doğrultatılı sistemler altında bu magma nasıl davranıyor? Ve burada kırmızıyla gördüğümüz ya sigma 3 olarak ya da anavsal gerilimi burada gösteriyor. Magmanın nasıl yüzeye geldiği